Piramitler, gizemi çözülemeyen yapılar. Ne amaçla yapıldılar? Kimler tarafından, hangi teknolojiyle yapıldılar? Merhabalar merak yolcuları. Günümüzden binlerce yıl önce yapılmasına rağmen hala gizemlerini koruyan, sırları çözülemeyen, hala ilgi çeken piramitlere bir yolculuk yapalım sizlerle bugün. Binlerce yıl öncesi teknoloji sıfırken bu devasa gizemli yapılar nasıl inşa edildi? Piramitler milattan önce ve milattan sonra 2. yüzyıl dönemleri arasında Mezopotamya, Mısır, Kuzey ve Güney Amerika gibi yerlerde inşa edilmiş, genellikle hiyerogliflerle süslenen yüksek yerlerden oluşan yapılardır. En ünlüleri Giza piramitleri olarak bilinen, milattan önce 2560 yılında inşa edilen, Mısır'da yer alan Keops, Kefren ve Mikerenos tarafından yaptırılmış olan piramitlerdir. Piramitler genellikle firavunların mezarları olarak inşa edilir ve onların sonsuz yaşamlarını ifade eder. Piramitler, Antik Mısır'da kraliyet mezarları olarak kullanılmıştır. Kral ve kraliçelerin ruhlarının ebediyen yaşaması için yapılmış olan bu yapılar, ölümden sonraki yaşamlarının sürdürülebilmeleri için gerekli olan tüm eşyaları ve hizmetleri içermekteydi. Videomuza kısa bir ara. Görmüş olduğunuz gibi kanalımızdaki videoları izleyenlerin çoğu kanalımıza abone değil. Sizlerle birlikte öğrenip daha da gelişebilmemiz açısından kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Piramitler ayrıca hanedanlığın ailelerinin hüküm sürmesi ve ölümsüzlük ifadeleri ve ailenin ruhlarının ölümden sonraki hayatlarını temsil ederdi. Bu nedenle piramitler Antik Mısır'da ve diğer Mezopotamya kültürlerinde hem mezarlar olarak hem de kutsal yerler olarak kullanılmıştır. Piramitlerin yapımı kraliyet ailesi için önemli bir görev olarak kabul edilmiş ve bunun için çok zaman ve maddi kaynak harcanmıştır. Piramitlerin inşaları Antik Mısır'da çok gelişmiş bir teknik olarak kabul edilir. İnşaat için kullanılan taşlar, kalıntılar, kaya ocaklarından elde edilmiş ve büyük bir hizmet kadrosu tarafından taşınıp yerleştirilmiştir. Piramitlerin yapımı için kullanılan matematik ve geometri de çok ileri düzeydeydi. Piramitlerin gizemi hala tam olarak çözülememiştir. Ancak arkeologlar ve bilim insanları tarafından yapılan araştırmaların sonucunda piramitlerin kraliyet mezarları olarak kullanılan kralın vücudunun yani mumyasının bulunduğu lahitin olduğu odalar ve kralın ruhunun piramit içinde yolculuğunun cennete gitmesini kolaylaştıracağını düşünerek yapılan koridorlardan oluşur. Piramitlerin nasıl yapıldığı konusunda da birçok teori vardır. En yaygın teori, piramitlerin kaya bloklarının taş ocaklarından çıkarılıp nehirlerle piramitin yapım alanına taşınıp kaya bloklarının zorlukla birleştirildiğidir. Mısır tarihini araştıran uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, piramitlerin inşa edilmesinde kullanılan malzemeler ve yapı tekniklerinin çok ileri düzeyde olduğunu göstermektedir. Piramitlerin inşa edilmesi için kullanılan taşlar büyük ihtimalle bir araç ve güç gerektirir. Bu nedenle piramitlerin inşa edilmesi için kullanılan araç ve teknikler hakkında hala birçok soru işareti bulunmaktadır. Piramitlerin iç yapısı da oldukça ilginçtir. Piramitlerin içinde genellikle birçok oda, koridorlar ve galeriler yer alır. Bu odalar ve koridorlar firavunların mezarları için kullanılır. Bu odaların içinde firavunların mumyalarının yanı sıra hayatlarını simgeleyen eşyalar ve hiyeroglifler bulunur. Eski Mısır'da piramitler kraliyet mezarları olarak kullanılmıştır. Mısır tarihlerinin ilk hanedanlığı ile 4. hanedanlığı arasındaki dönemlerinde firavunların birçoğu piramit yaptırmıştır. Piramitlerin ilk örnekleri Mısır tarihinin ilk hanedanlık dönemlerinde yaptırılanlardır. Bu piramitler küçük, tek katlı ve kaba taş yapılardı.
Piramitlerin tasarımı ve yapım araştırması zaman içinde gelişerek daha büyük, kompleks ve devasa yapılar haline geldi. Piramitlerin en önemli örneklerinden biri Gize piramitleri olarak bilinen Keops, Kefren ve Mikerenos piramitleridir. Bu piramitler Mısır firavunlarının mezarları olarak kullanılmıştır. Bu piramitler yapılmış en büyük yapılar olarak bilinen ve hala dünyanın en popüler turistik yerlerinden biri olarak kabul edilir. Gize piramitleri Mısır tarihinin 4. hanedanlığında Firavun Kufu tarafından yaptırılmıştır. Bu piramit dünyanın en büyük piramitidir ve halen dünyanın en eski yapılarından biridir. Mısır'da Gize kentinde devasa ihtişamıyla yıllara meydan okuyan Keops piramidi, Antik Mısır'dan günümüze kalan en büyük miraslardan biridir. Büyük piramitte dahil olmak üzere yaklaşık 3000 yıl önce insan eliyle inşa edilmiş en büyük yapı olma özelliğini taşıyan 3 piramitle ilgili en merak edilen konuların başında ise kızgın güneşin ve çölün ortasında firavunlarına mabet yerleri hazırlayan insanlar geliyor. Piramitleri inşa edenler kimdi ve bu büyüleyici derecede devasa yapıları nasıl oluşturdular? Araştırmacıların son yapılan çalışmalar ışığında ortaya koyduğu bilgiler bu zamana kadar doğru bildiğimiz pek çok şeyi değiştirebilecek nitelikte. Sinefiru'nun piramitleri. Sinefiru, Mısır tarihinin ilk büyük firavunlarındandır. Meydum ve Dahşur'da yaptırdığı 2 piramitten oluşur. Sinefiru'nun piramitleri, Mısır piramitlerinin tasarım ve inşaat maliyeti açısından önemlidir. Dicassur'un piramidi. Dicasur, Mısır'ın 2. büyük firavunlarından ve Saggara'da yaptırdığı piramittir. Bu piramit Mısır piramitlerinin ilk örneğidir. Unas'ın piramidi. Unas, Mısır tarihinin son firavunlarından Saggara'da yaptırdığı ve lahitinin bulunduğu piramit. Unas'ın piramidi, içinde bulunan hiyeroglifler nedeniyle Mısır piramitlerinin en önemli örneklerindendir. Piramitlerin kimlerin ve nasıl inşa ettiği büyük sırken, araştırmacılar onların yapımı ile ilgili ortaya atılan teorilere karşı oldukça ilginç bir yaklaşım geliştirdi. Mısır bilimci olan Mark Lehner ve Zahi Hawass, piramitlerin inşasıyla ilgili bambaşka kabul gören bir yorum ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre piramitlerin yapımında efendileri tarafından kırbaçlanan köleler değil, aksine iyi beslenen, emeğinin karşılığını alan, öldüğünde saygı gören yetenekli işçi ve zanaatkarlar çalışıyordu. Çünkü böylesine büyük bir piramidi inşa edebilmek için çok fazla insanın iş gücüne, yeteneğine ve bu iş gücünü koordine edebilecek bir organizasyona ihtiyaç vardı. İşçi köylerinde yapılan araştırmalarda günümüzdeki gibi işçilerden ustalara, ustalardan amirlere uzanan bir emir komuta zinciri olduğunu gösteriyordu. Mısırlıların daha tekerleğe bile ulaşamadığı, makaraları ve demir aletleri olmadığı düşünüldüğünde piramitlerin inşasıyla ilgili birçok ihtimal akla geliyor. Çalışmalara göre Mısırlılar zeminin düzlüğünü ve açıları ölçmeyi sağlayan bilgi ve araçlara sahipti. Üstelik bakır testereleri keskin hale getirmeyi biliyorlardı ve böylece kireç taşlarını ve granit blokları kesebilmeyi başarmışlardı. Ancak soru işaretleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Bu sefer de büyük taş blokları nasıl taşıdıkları merak edildi. Bir kanıya göre Mısırlılar kızak yapabiliyordu ve böylece taş bloklar su yardımıyla sürtünmenin azaldığı zeminlere çekiliyordu. Bir diğer teoriye göre ise bu devasa bloklar bir rampa yardımıyla yukarılara taşındı. Ancak piramitle aynı açıda doğrudan zirveye uzanan bir rampa kullanılması imkansız gibiydi. Sevgili merak yolcuları,
Sonuç olarak piramitler antik dünya üzerinde önemli bir yer tutmaktadır. Onlar insanların o devirlerde ileri düzey teknikler kullanarak büyük yapıları inşa edebildiğini gösterir. Ayrıca piramitler firavunların yaşamları ve inançlarını yansıtmaktadır. Bu nedenle piramitler tarih ve arkeoloji alanında önemli bir konu olarak kabul edilir. Hala insanların araştırdığı yerlerdir. Piramitlerin tarihi ve kültürel anlamı hala araştırmacılar tarafından keşfedilmeye devam etmektedir. Piramitlerle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşır mısınız? Videomuzu izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızla bize destek olur musunuz? Hoşça kalın.